Merhabalar, Son Oyun Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel ve nostaljik bir karakteri öreceğiz. 1950 yapımı Walt Disney'in Cinderella filmindeki o huysuz ama sevimli Lucifer kedisinden esinlenerek bu tatlı kediyi yaptım. Kadife iple ördüğüm için çok hızlı büyüyor. Benim örmesi tam 4 saatimi aldı. Anlatımda en temel terimlerden başlıyorum. Hiçbir detayı atlamadan adım adım ilerliyoruz. Eğer ilk kez amigurumi deneyecekseniz bile hiç endişelenmeyin. Birlikte kolayca öreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi malzeme listemize geçelim. Kadife ip kullandım. Bunların numaralarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim, markasını. Bu ip hiç böyle şey olmadı kestiğimiz zaman, çünkü kadife ipleri kopartırken ya da örerken böyle açık çıkar ve bu ipte hiçbir şey olmadı. O yüzden beğendim. Markasını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. 2 tane siyah iplik gitti. Bir tane beyaz iplikten çok, ya şunda 2 tane bebek kullandığım halde beyaz ipliğim hala kaldı. Beyaz çok gitmiyor. Onun dışında kulaklarının içine kadife iple de örebilirsiniz. Keçe varsa dikebilirsiniz ya da benim gibi iplerle de örebilirsiniz. Ben kadife ipi 3,5 numara tığ ile ördüm. Bunları ise 6 numara 1,4 milim olan tığ ile ördüm. Gözlerine keçe kullandım. Elinizde böyle küçük parça keçeler varsa böyle minicik yeterli oluyor. Bunun için bu şekilde bir şey kullandım. İp. Bunu örme yaptım. Hazır burunlarda dikebilirsiniz. Onun dışında ağzına böyle küçük ipler kullandım. Oradan iple diktim. İçine boncuk elyaf koydum. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Kedimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Tığım içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Tığımı batırıyorum. Bunun ismi sık iğne. 1 2 3 hafif çekelim. 4 5 6. Sonra bu ipimi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiyorum. İlk sıramızın sonu 6 tane. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, bir sonrakine batıyorum. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Bir tanesini batıyorum, aynı yere bir tane daha batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son 6. artırmamı yaptım. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Son yaptığım ilmeğe şöyle küçük bir iplik takıyorum. Sıramızın bittiği yer belli olsun diye. 3. sıraya geçtik. Bu sırada bir ör bir artır yapacağız. 18 tane olacak. Bir tane örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Toplam 6 tane artırma yapacağız. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve sonrakine 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. 3. sırada 18 tane sık iğne. Sonra bu ipliğimi bir yukarı taşıyalım. Şimdi 4. sıraya geçtik. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 24 tane olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum.
İkinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıranın sonu, etrafın sayısı 24 tane sık iğne. Şöyle düzeltebiliriz elimizle. Bunu yine bir yukarı taşıyalım. Beşinci sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 1 artı yapacağız. Toplam 6 artırma. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Üç tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Beşinci sıranın sonu, etrafının sayısı 30 tane sık iğne. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. İpliğimizi yukarı takalım. Bir, iki, üç, 4 tane ördüm. Birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane ördüm. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 4 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. 7. sıraya geçtik. 5 1 artır yapacağız. 6 artırma, 42 tane olacak bu sıranın sonunda. 1 2 3 4 5. Birinci artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. İkinci artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 5 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. 8. sıraya geçtik. Bu sırada 6 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma, sıra sonunda 48 tane sık iğnemiz olacak. Altı tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Birinci artırmamı yapıyorum. 6 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 6 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi 9. sıraya geçtik. 9. sırada 7 1 artır yapacağız. 54 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Birinci artırmamızı yapalım. 7 tane örelim. 6 7. İkinci artırmamızı yapalım. Bu şekilde 7 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım.
Sıra sonuna geldim. 10. ve 11. sırayı 54 tane olarak örelim. Şu an 54 tane. Etrafın sayısı hiç artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca 54 tane olarak örelim. Sıramı tamamladım. Şuradan saydığınız zaman bakın 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. sıramı ben tamamladım. Şu ipliğimi yine yukarı çekiyorum. Etrafın sayısı 54 tane. 11. sıranın sonuna geldik. 12. sırada 7 ör 1 eksilt yapacağız. 48 tane kalacak. Şimdi eksiltme şöyle. Bu şöyle yapalım. Bir tane birinden alıyorum. Sonra diğerinden alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Birini aldım. Sonra diğer ilmeği alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 5, 6, 7 tane ördüm. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. Son 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 48 tane sık iğne. Şimdi ilmeğimizi yine bir yukarı çekelim. 13. sırayı da 48 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. Şu an etrafının sayısı 48 taneydi. 14. sıraya geçtik. Bu sırada 6 ör 1 eksilt yapacağız. 42 tane kalacak. Hemen ilk önce yine işaretleyicimizi yukarı takalım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. Bu şekilde 6 ör 1 eksilt olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz kalacak. Sonuna geldim. Şimdi 15. sırayı da 42 tane olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi 16. sıraya geçtik. Bu sırada 5 ör 1 eksilt yapacağız. 36 tane olacak. Birinci eksiltmemizi yapıyoruz. 5 tane örüyoruz. İkinci eksiltmemizi yapıyoruz. 5 tane örüyoruz. Üçüncü eksiltmemizi yapıyoruz. Bu şekilde 5 ör 1 eksilti olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi sıra sonuna geldim. 16. sıramın sonundayım. 17, 18, 19. sırayı, bu 3 sırayı 36 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. Pardon, 19. sırayı değil. 17. ve 18. sırayı 36 tane olarak ördüm. 2 sıra boyunca. Şimdi 19. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. 30 tane kalacak. 36 taneydi. 30 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum.
Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 ve 4 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3, 4 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an 19. sıranın sonu, etrafının sayısı 30 tane sık iğne. Şimdi 20. sırayı da 30 tane olarak örelim. Şimdi artık kafa için geldim. Bedenimiz tamamlandı. Kafa için açmaya başlayacağız. Bu sırada FLO yapacağız. Yani bu başak gibi olanların benden taraflarını alacağız. Sadece bu sıraya özgü yapacağız. Bu da kafanın böyle kenara doğru açılmasını sağlayacak. O yüzden. Şimdi aynı zamanda bunu yaparken de 4 ör 1 artırı yapacağız. Bu sıranın sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bunların benden taraflarını alıyorum. Tüm sırada böyle öreceğiz. Bunu aldım. Birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, bakın hepsini şöyle alıyorum. 2, 3, 4. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 3 ve 4. Bakın şurası şimdi şey oldu, böyle açıldı. Kenarları doğru. Bu artık kafa için açmaya başlayacağız. Şu an 21. sıramızı tamamladık. Etrafının sayısı 36 tane sık iğne. 22. sırada 5 ör 1 artır yapacağız. 42 tane olacak. Birinci artırmamızı yapalım. 5 tane örelim. İkinci artırmamızı yapalım. 5 tane örelim. Üçüncü artırmamızı yapalım. Bu şekilde 5 ör 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. 22. sıranın sonunda 5 ör 1 artır yaptık. 42 tane sık iğnemiz oldu. 23. sıradan 27. sıranın sonuna kadar 23, 24, 25, 26, 27, 42 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. Zaman 23. sırama geçerken, pardon, 24 bitecekti buraya geldiğimde. Birinci ipim bitti. Sizinki ne zaman bitti? Hemen şöyle ipimizi yenileyelim. Şimdi 27. sıramın sonuna geldim. Kaç 2 tane olarak ördük bu sıraya kadar. 28. sırada 5 ör 1 eksilt yapacağız. 36 tane kalacak bu sıranın sonunda. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum.
Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 5 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Bileğim çıtlıyor. Bunu böyle buraya takalım. Şimdi 28. sıranın sonu 5 ve 1 eksilt yaptık. 36 tane sık iğnemiz kaldı. 29. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 ve 1 eksilt yapacağız. 30 tane sık iğne kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı taşıyorum. 30. sıraya geçtik. Bu sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 24 tane sık iğne kalacak bu sıranın sonunda. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Bu şekilde 3 ör 1 eksilti olarak sıra sonuna kadar yapalım. 30. sıramızı tamamladık. Etrafının sayısı 24 tane kaldı. Şimdi içine artık daha fazla küçülürse elimiz sığmaz. Güzelce elyaf dolduralım. Şu aradaki kısmı yapmayalım. Şöyle ki hatlı yerlerine, yani mesela en geniş kısmımız 54 taneydi burası. Buraya güzelce dolduralım. Hani aşağısı böyle esner, çünkü çok fazla elyaf doldurursanız örgü olduğu için neticede esner. Biz örgüde yaptığımız hatları bozmayalım içine elyaf doldururken. Artırma yaptığımız yerleri güzelce dolduralım. Diğer yerler normal bir şekilde olsun ki bebeğimizin şekli bozulmasın. Elyaf doldurmanın bunu önemli. Güzelce, ne çok sıkı ne çok bol, bir de şey istiyorum, şöyle mesela bu otursun ve bastırsın burayı. Böyle kediler sıvıdır. O yüzden burasını çok şey yaptık ki sanki oturuyormuş ve ellerini böyle yapmış gibi aşağı doğru akmış gibi yaptım burasına. O hattın bozulmasını istemiyorum. Altını böyle güzelce doldurduktan sonra kafasını dolduralım. Elyafımı doldurdum. Şimdi şöyle geriden göstereyim. Şu şekilde. Şu boyun hattına zorlamadım buraya elyafa. Aşağısı olabilir. Kediler böyle oturduğu zaman aşağı doğru akarlar ya. Ve biraz şu görüntü olsun istiyorum. Kafasını çünkü şöyle eğmiş gibi olacak. Bu görüntüye ulaşmak için bakın şu yaptığımız şey de çok güzel oldu. Bebeğimizin bu şekilde dolduralım elyafını. Şimdi örmeye devam edelim.
En son 3 örgü eksilt yapmıştık. 24 tane kalmıştı. 31. sıraya geçtik. Bu sırada 2 örgü eksilt yapacağız. 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Elyafla örmek çok zor. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Kameraya göstermek çok zor. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 31. sıranın sonu, etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi bir ör bir eksilt yapacağız. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 32. sıranın sonu, etrafının sayısı 12 tane sık iğne kaldı. 33. sırada hepsinden eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Şöyle daha mı iyi gösterebilirim? Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum ve son 6. eksiltmemi şöyle yapıyorum. Birinciyi aldım, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım, üçünü birlikte çekiyorum. Sonra diğer birinciyi alıyorum, ikinciyi alıyorum, üçüncüyü alıyorum. Yine üçünü birlikte çektiğimde böyle gayet pratik bir şekilde kafayı kapatıyoruz. 2 tane zincir çekip, çok zor olmadı. Şimdi bu ipimi de şu ortasından batırıyorum. Ben böyle pratik bir şekilde kapatıyorum. Bakın gayet de güzel oluyor. Ortasından batırdım, çektim. Şimdi bunu buraya sabitleyelim. Şöyle. Tadam. Gövdemiz hazır. Gövde ve kafa çok güzel oldu. Böyle iplik koparmadan yapmayı çok seviyorum. Örgüleri öyle çıkarmaya çalışıyorum. Tarifleri dikiş olmamasına çalışıyorum. Birinci partımızın sonuna geldik. Şimdi ikinci partımıza geçelim.